Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın ve bir an için hayal edin. Çölün ortasında yürüyorsunuz. Güneş tepenizde ve sıcacık. Dudaklarınız kavrulmuş, boğazınız yanıyor. Derken ufukta bir parıltı görüyorsunuz. Kristal berraklığında bir göl. Palmiye ağaçlarının gölgesinde serinlik vaat eden bir cennet. Tüm gücünüzle o tarafa doğru koşuyorsunuz ama adım adım yaklaştıkça gerçek ortaya çıkıyor. Gördüğünüz sadece bir serap. Kum taneciklerinin güneş altında oynadığı bir oyun. Sizi hiçliğe doğru çeken aldatıcı bir yanılsama. İşte narsistlerle kurulan ilişkilerde tam olarak böyledir çoğunlukla. İlk karşılaşmada onlar o çölde parıldayan serap gibi sizi kendilerine doğru çeker. Karizmatik, özgüvenli, neredeyse büyüleyici. Odaya girdiklerinde sanki tüm ışıklar onlara çevrilir. Sahne sadece onlar için kurulur ve siz kendinizi bu göz kamaştırıcı gösterinin bir parçası olarak bulursunuz. Fakat zamanla o parlak yüzeyin ardında bir şeylerin eksik olduğunu fark edersiniz. Bir boşluk, bir yankı, içi bomboş bir tünelde gezinen bir sesin çaresiz fısıltısı. Evet, ben Mustafa Çay. Bugün o aldatıcı parıltının arkasında gizlenen ve narsistlerin asla bilmenizi istemediği en karanlık sırrı açığa çıkaracağız. Kusursuz maskelerinin çatladığı an neler olduğunu konuşacağız. Ve daha da önemlisi bu çöküş anında siz gücünüzü nasıl geri alabileceksiniz? Bunlara bakacağız. Narsistler yaşamın dev sahnesinde rol yapan usta oyunculardır. Üzerlerinde taşıdıkları maske öylesine kusursuz şekilde işlenmiştir ki ilk bakışta gerçekten kim olduklarını görmek neredeyse imkansızdır. Bu maske aynalı bir zırhtır. Parlak, göz kamaştırıcı, her açıdan mükemmel görünen ama aslında içerideki kırılgan çekirdeği gizlemek için de titizlikle inşa edilmiş bir illüzyon. Bir çiçeğin güneşe muhtaç olması gibi narsistler de varoluşlarını besleyen tek yakıt olarak dış onayı kullanırlar. Alkış, övgü, hayranlık gibi. Bunlar bir narsistin soluyabileceği tek hava molekülleridir. Etraflarındaki insanları bir nehre atılan taşın yarattığı dalgalar gibi kendilerine doğru çekerler. Ve bu çekim gücü tesadüf değildir. Yıllar boyu özenle geliştirilmiş, kusursuzlaştırılmış bir sanat gibidir. Ama bu görkemli yapı aslında kumdan bir kaledir. Görünüşte sağlam, heybetli, dokunulmaz gibi ama en küçük bir dalga bile onu yıkmaya yeter. Çünkü narsistin en derin korkusu bu şatonun gerçekte ne kadar kırılgan olduğunun ortaya çıkmasıdır. Peki o kusursuz zırh çatlamaya başladığında ne olur? Bir sihirbazlık gösterisi hayal edin şimdi öncelikle. Sihirbaz sahnenin ortasında en büyük numarasını sergilemek üzere. Fakat aniden bir şeyler ters gidiyor. Sihir bozuluyor. Perdeler düşüyor ve seyirciler tüm kandırmacaya tanıklık ediyor. Sihirbaz için bu sadece bir numara hatası değil. Bu tüm varlığının temelden sarsılmasıdır. Narsistler için de maske düştüğünde yaşanan durum tam olarak budur işte. Ay ışığında parlayan görkemli şato sabah güneşinde yıkık bir kulübe olarak ortaya çıkar. Kusursuzluk yanılsaması dağılır ve geriye çıplak, savunmasız, güçsüz bir varlık kalır. Bu anlarda tepkileri hem dramatik hem de rahatsız edicidir. Bazıları tuzağa düşmüş bir yırtıcı gibi öfkeyle pençelerini sallar. Başkalarını suçlar, geçmişi yeniden yazar, anlatıyı kendi lehine çevirmeye çalışır. Diğerleri ise derin bir kurban kuyusuna çekilir. Kendini acındırır, merhamet diler, sempati toplamak için her yolu dener. Fakat her iki senaryoda da değişmeyen tek şey vardır. Derin, karanlık, her şeyi saran bir panik dalgası. Gemisi fırtınaya yakalanmış bir kaptan gibi narsist çılgınca kontrolü geri almaya çalışır. Çünkü kontrol onun güç algısının temelidir. Kontrol kaydığında kırılgan benlik değerleri hızla çözülmeye başlar. Bir buzun güneş altında erimesi gibi geriye döndürülemez bir biçimde gücünü kaybetmeye başlar. Bu umutsuz kontrol ihtiyacı nereden gelir peki? Derinlere kök salmış bir kırılganlık korkusundan aslında. Narsistler kendi içlerindeki karanlık odalarda sakladıkları kusurların ve güvensizliklerin aslında farkındadır. Fakat bu zayıflıkları dünyadan gizlemek için inanılmaz bir çaba sarf ederler. Tıpkı çatlaklarını sürekli sıva ile kapatmaya çalıştıkları eski bir bina gibi. En çok korktukları şey gerçekten oldukları gibi görülmektir. Bu korku o kadar derindedir ki onu önlemek için hemen her yolu denerler. Manipülasyon, çekicilik, yıldırma, hangi araç işe yararsa onu kullanırlar. Fakat
O cephe bir kez tehlikeye girdiğinde kaçınılmaz gerçeklik ortaya çıkar ve narsist kendini savunmasız, tamamen güçsüz hisseder. Bu durumu daha da karmaşık hale getiren narsistlerin kullandığı psikolojik savaş taktikleridir aslında. Gaslighting onların ana silahıdır. Bir zihin labirenti inşa eden kötü niyetli bir mimardır. Gerçekliği çarpıtırlar. Mağdurlarının algılarını, anılarını, hatta akıl sağlıklarını sorgulatırlar. Gözlerinizle gördüğünüz şeyler inkar edilir. Hafızanızla alay edilir. Bir kukla ustası gibi sizin iplerinizi tutarak kendi eylemlerini haklı çıkarır ve sizi suçlu hissettirirler. Narsistler genellikle çevrelerindeki insanların içsel gücünü hafife alırlar. Onların gerçek doğaları ortaya çıktığında bu genellikle birilerinin kalıpları fark etmeye, manipülasyonun perdesini yırtmaya ve nihayetinde yeter artık demeye başlamasıyla olur. Bu artık boyun eğmeyen bir arkadaş olabilir. Ailesinin sınırlarını aşan biri ya da artık tahammül edemeyen bir sevgili. Ve narsistin paniği sadece kontrolü kaybetmekle ilgili de değildir. Bu, hayatları boyunca kaçınmak için devasa bir duvar ördükleri gerçekle yüzleşmektir. Narsistler doğuştan bu şekilde değildir elbette. Genellikle erken çocukluk deneyimlerinin bir sonucudur bu tablo. Birçoğu sadece belirli bir rolü oynadıklarında ya da kendilerinden beklenenleri karşıladıklarında fark edilmişlerdir. Başarıları takdir edilir ama duyguları görmezden gelinir. Zamanla onay kazanmak ve yetersizlik duygularından kendini korumak için de tabii ki sahte bir benlik inşa etmeyi öğrenirler. Bu sahte benlik bir kalkan gibi işlev görür ama aynı zamanda altın kafesli bir hapishanedir. Bir maskenin ardında yaşamak, sürekli ifşa olmaktan korkmak demektir ve o korku gerçeğe dönüştüğünde narsistin dünyası da çözülmeye başlar. Bir narsistin paniğinin yarattığı sonuçlar gerçekten de yıkıcı olabilir. Kendi imajlarını kurtarma girişimleri intikamcı davranışlara dönüşür çoğunlukla. Dedikodu yayabilir, ilişkileri sabote edebilir, acımasızca karalama kampanyalarına girişebilirler. Ama bu davranışları anlamak, kendinizi korumak için gerçekten de size paha biçilmez bir güç verir. Bilgi manipülasyon karşısındaki en keskin kılıcımızdır. Onların davranışları sizin sorumluluğunuzda değil. Gerçek doğaları ortaya çıktığında bu sizin için bir adım geri çekilmek, durumu yeniden değerlendirmek ve kendi yol haritanızı çizmek için bir fırsat olabilir. Narsistik davranışların işaretlerini tanımak, bir karanlık odada ışığı yakmak gibi her şeyi bir anda değiştirebilir. Bunu yapmak, bu karmaşık dinamiklerde berraklık ve güvenle ilerlemenizi sağlar. Narsistik manipülasyonun etkileri çok gerçektir ve onlardan kurtulmak muazzam bir cesaret gerektirir. Bu yüzden kendi içsel fenerinizi yakın ve yolunuzu aydınlatın. Çünkü en sonunda bu illüzyonun çöküşü sizin özgürlüğünüzün de başlangıcı olacaktır.